Selamlar EFC 25'te yeni bir Success bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Yalova Futbol Kulübü Nesne 3. Lig'e çıktı ve bakalım Nesne 3. Lig'de başarılı olur muydu? Bunun Success'ını gerçekleştireceğiz. Evet, hemen kadro ile birlikte başlayalım. Yeşil Yalova Futbol Kulübü Bölgesel Amatör Lig'den Nesne 3. Lig'e çıktığı için modda da Bölgesel Amatör Lig'deki oyuncular tam gerçek olmadığı için kadroyu buradan göstereceğim. Sadece transfer ettiği zamanlarda, mesela bu yıl çıktığı için transfer ettiyse üst liglerden, onlar gerçekti. Zaten üniversitelerinden anlaşılır ki zaten ilk 11'de gördüğünüz gibi burada bir çalışkan var. Nizami Çalışkan mıydı acaba ismi, bilmiyorum. Böyle bir tanıdık bir futbolcu vardı. Çalışkan görüyorsunuz. Bunlar zaten dediğim gibi default, hani olmayan oyuncular. Yasin Öztekin buraya gelmiş bu arada. Yasin Öztekin, o zaman şöyle ben bir yukarıya doğru göndereyim. Yasin Öztekin de görmüş olduk. Böyle Kırdaroğlu diye sol bek varmış. Kırdaroğlu gerçek ama adam sol açık sol bek şeklindeymiş. Tamam, seni değiştirelim, şöyle dur o zaman. Evet. Bu şekilde bir kadrosu var, gördüğünüz gibi birkaç tane tanıdık isimler var. Bu çalışkan tanıdığım isim olabilir. Bu da Yasin Öztekin, zaten biliyorsunuzdur birçok kişi. Gördüğünüz gibi bu şekilde Kırdaroğlu diye biri var. Sonrasında bak burada Aydın diye gerçek biri var. Şey var. Emirhan Yeşilyurt muydu bu? O da var. Galatasaray'ın oyuncusuydu. Baya bir tanıdıklar varmış burada, ilginç. Emirhan Yeşilyurt'u da koyayım o zaman. Sonrasında kaleci Özkan diye bir kaleci var. Şöyle madem düzeltelim. Gerçek oyuncuları koymaya çalışayım. Normalde koymuyorum ama şu an baktığım kadarıyla gördüklerimi koydum. Aydın diye bir oyuncu varmış mesela. Onu da şuraya attık mı? Tamamdır. Bu şekilde bir kadrosu mevcut. Yeşil Yalova Futbol Kulübü'nün çok ilginçmiş bu arada. Transferlerin olması. Tanıdığım isimler daha bir fazlaydı. O yüzden şaşırdım. Şimdi ofise geliyoruz. Puan durumuna geliyoruz. Neresinde 3. ligde grup 4'te yer alıyormuşuz. Grup 4'te 16 takımını şöyle bir göstereyim. Diğer takımlarla mücadele edeceğimiz takımları şöyle göstermiş olayım. Grup 3'e gelelim. Grup 3 işte bu şekilde gördüğünüz üzere efendim. Grup 2'ye geliyoruz. Grup 2'de bu şekilde. Ve son grubumuz grup 1. Grup 1'e de bakmış olduk. Evet, alt ligde olduğumuz için sezon sonuna geleceğim. Direkt hani ara transfer dönemine falan geçmeyeceğim. Genelde ara transfer dönemi ben üst liglerde yapıyorum. Bunu da belirtmiş olayım efendim. Bu success'ler biraz kısa oluyor. Dediğim gibi kadrolar çok gerçek olmadığı için çok üstüne durmuyorum ama gerçek olduğunda kadro merkezinden tek tek böyle inceleyip bakarız. Biraz daha uzar yani en azından, ama şu anlık alt ligdekiler, bölgesel amatör ligdekiler böyle oluyor. Bölgesel amatör ligden yukarıya çıkanlar da böyle oluyor. O yüzden yapacak bir şeyim yok diyorum ve artık o zaman sezon sonuna doğru geçelim. Geldik sezon sonuna. Çıkıyoruz efendim ve bakalım ne olmuş ne bitmiş görelim. Puan durumumuza geldik. Yeşil Yalova Futbol Kulübü 30 maç sonrasında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet almış. 40 atılan golde kalesinde 37 gol görmüş. 3 avarajda 42 puanla 10. sırada kendine yer bulmuş. Şöyle yukarı çıkalım. Bakalım bizde birinci kim olmuş. Burada Sinopspor olmuş. Grup 3'te Silivrispor. Şöyle aşağı inip göstereyim diğer takımları da. Grup 2'de Bursa Yıldırımspor. Grup 1'de de Etimeskut Belediyespor. Birinci bitirmiş grubunu. Hemen şuradan Ziraat Türkiye Kupası'na bakalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda da eşleşmeler bu şekildeymiş. Yarı finalleri görmüş olduk. Şimdi kadroya geleceğim ve kadroda bakalım bakacağım. Birbiriyle anlaşmış mı diye bakacağım. Yok, kimse birbirine artı falan vermiyor. Artı falan yok. O yüzden haliyle de başarı da gelmemiş durumda görmüş olduk efendim. Ligden düşmedik. Ligde kaldık ama bir üst lige yükselemedik ve Success bölümümüzü de burada sonlandırmış oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.